Onun için burada hiçbir sıkıntımız olmayacak. Hasankeyf dediğimiz zaman bakın mağaralar önemlidir. Neden önemli? Çünkü benim annem, babam, dedelerim dahil olmak üzere burada gördüğünüz bütün Hasankeyf halkı adına konuşuyorum. Tamamı 1970 yıllara kadar, yani günümüzden 50 yıl öncesine kadar bu karşı tarafta gördüğünüz kale ve çevresindeki mağaralarda yaşamını devam ettiriyorlardı. Yani 50 yıl önce diyebiliriz. 50 yıl önce buradaki halkın tamamı buradaki mağaralarda yaşıyordu. O yüzden şu anda Hasankeyf merkezinde, yani 50 yılı baz alırsak 60 veya 65 yaş üstü kime sorarsanız mağaranız veya eviniz neredeydi diye sorarsanız hemen parmağıyla sizlere işaret edecektir. Mağarasını gösterecektir. O yüzden herkes kendi mağarasını, evini çok iyi bir şekilde hatırlıyor burada. İlerleyen süreçte turumuz devam ederken ben yine kendi anne babamın doğup büyüdüğü mağarayı da sizlere göstermiş olacağım. Tabi bazen tuhaf gelebiliyor ama bu gerçektir. Herkes mağarasını hatırlayabiliyor şu anda. Ve halen aktif olarak da hayvancılıkla geçinen iki aile mağarada yaşamını devam ettiriyor. Onları da tur boyunca ileriki süreçte sizlere göstermiş olacağım. Tabi şimdi sizler de düşünüyorsunuzdur bir yandan. Hani insanlar mağarada nasıl yaşıyor, elektrik, su ve benzeri nasıl kullanılıyor vesaire. Hepsinin de basit bir cevabı var aslında. Şimdi öncelikle mağaralara dışarıdan baktığınız zaman sizlere tek oda gibi görünüyor. Küçük bir oda gibi görünüyor. Buna aldanmayın. Çünkü sizler mağaranın içine girdiğiniz zaman sağlı solu ve altlı üstlü katlara ayrılıyor. Yani 3+1'i var, 4+1 var, triplex'e kadar mağaralar çıkmış oluyor. Buyurun efendim. Bunlar doğal değil. Bunların tamamı yapaydır. İnsan eliyle oyularak yapılmış mağaralardır. Oraya da geleceğim efendim. Evet, dediğim gibi mağaralar tek katlı değil, birden fazla odası bulunuyor. Geçişli bölümler var içeride. Altlı üstlü katlardan da oluşmaktadır buradaki mağaralar. Tabi mağaraların en büyük özelliklerinden bir tanesi de aslında buradaki kayaların kireç olmasından dolayı verdiği bir özelliği var. Yazın serin tutuyor, kışın sıcak tutuyor. Mağaraların kendi doğal özelliğidir bu, bakın. O yüzden kışın da ben kaldım mağarada, yazın da kalıyorum. Hayvanlarımız olduğundan dolayı biz bazen burada besliyoruz. Daha rahat oluyor. Çünkü kışın hem sıcak oluyor, hayvanlar için de uygun oluyor. Yazın da içerisi buz gibi. Yani kışın soba yakmaya gerek kalmıyor. Battaniye falan örtmeye gerek yok. Onu da söyleyeyim size. Ben kendim kaldığımdan da çok iyi biliyorum. Kesinlikle yazın serin, kışın sıcak oluyor buralar. Bu arada barajın aşındırmasıyla oluşan yeni kısımlara bakın. Su şu beyaz çizginin oluştuğu yere kadar çıkacak. Aşınmanın olduğu bölüme kadar. Suların yükselip azalmasından dolayı yeni yapılar ortaya çıktı. Bakın, görüyor musunuz? Yani burada arkeolojik kazılar yapılırsa 1 metre 2 metre daha kazılırsa daha neler çıkacak burada. Sadece bunlar aşınmayla çıkan yapılardır. Yani arkeolojik kazı yok burada. Burayı yamaç evler olarak düşünebilirsiniz. Burası bir yamaç yerleşimi olarak düşünebilirsiniz. Efes'e gideniniz varsa orada da yamaç evler bölümü mevcuttur. Burayı da kaleden ayırarak burasının da yamaç evlerin olduğu bölümü olarak o şekilde söyleyebiliriz. Burada cami yapıları var, medrese yapıları var. Hepsi de barajın yükselip azalmasından sonra aşınmayla ortaya çıkan yapılardır bunlar. Bu arada mağarada yaşayan ailelerden bir tanesini görüyoruz şu anda. Tam karşıda bakın, mavi bidonların olduğu yerde. Orada tahtını koymuş, sağa doğru bakın. Sağ yukarı doğru bakın, göreceksiniz. Tahtını gördünüz mü? Akşamları yazın tahtın üzerinde uyuyor. Geceleri havayı seyrediyor, yıldızları seyrediyor. İzin veriyorlar mı öyle? Şu an resmi olarak bir izin yok. Ama yeni yerleşimde hayvan beslemek yasak olduğundan burada biraz daha zorunlu bir yerleşim var. Hayvancılıkla geçiniyorlar. Keçileri görüyoruz. Evet, orayı geçtik. Onların kendi hayvanları burada besliyorlar. Yazın işte dediğim gibi mağaralarda besliyorlar. Yazın serin, kışın sıcak olduğundan hayvanlar için çok uygun bir ortam olmuş oluyor burada. Yani anlayacağınız, mağarada yaşayan bu kişi Hasan'ı görmese de keyfini çıkarıyor, onu söyleyeyim size. Evet. Ben de sizlere bugün Hasan'ı gösteremeyeceğim ama keyfini hep birlikte çıkaracağız inşallah. İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara karşımızda, bakın. Gerçek mi? Mesela yani. O Urfa'da. O Urfa'da. Şimdi bir de
mağaraların içine böyle detaylı dikkatli bakarsanız hepsinin içerisinde böyle bir siyahlık göreceksiniz. Siyah bir renk göreceksiniz. Şimdi bakın buradaki kayalar kireç kayalardır. Güneş gördükçe sertleşen bir kayadır ama mağarayı oyduktan sonra mağaranın içi güneş görmediğinden dolayı sürekli dökülmeye başlanıyor. O yüzden insanlar mağarayı oyduktan sonra bu dökülmeye karşı içeride ateş yakmaya başlıyorlar ve ateşin dumanıyla duvar ve tavan kısmına iz sürmüş oluyorlar. Zift lekesi oluşturuyorlar. Bu siyahlık kireçin dökülmesini engelliyor. O yüzden bütün mağaralarda bu siyahlığı göreceksinizdir mutlaka. Aynı zamanda bu siyahlığın en önemli özelliği herkesin de merak ettiği bir sorudur aslında. O dönemde insanlar mağarada yaşarken ışık olayını nasıl hallediyorlardı? Şimdi mağaralar oyulduktan sonra sevgili misafirler, her mağaranın tavan kısmında mutlaka bir aydınlanma ve havalandırma deliği bulunur. Bu siyahlık yapıldıktan sonra ise insanlar kuyruk yağını eritiyorlar. Kuyruk yağını erittikten sonra duvar ve tavana sürüyorlar. Daha sonra havalandırma ve aydınlanma deliğinden geceleri ay ışığı, gündüzleri de güneş ışığı içeri yansıma yaptığı zaman duvardaki kuyruk yağıyla refleks yapıyor. Bu şekilde ışık olayını insanlar halletmiş oluyorlar. Yani benim anne babamdan aldığım bilgiler bu yöndedir. O dönemde mağaradaki ışık olayını bu şekilde halletmişler. Zaten bu siyahlığa da börtü böcek gelmiyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de o, iyi hatırlattınız bana da. Burası cami kısmı. Külliye de diyebiliriz burası için. 2019 yılında sular buraya gelmeden burada kurtarma kazları yapıldı. Ve bu kurtarma kazları sırasında yaklaşık 10'a yakın yeni yer bulundu. Bu da onlardan bir tanesidir. Cami burası. Yamaç Külliyesi olarak da geçiyor burası. Eyyubi mi Artuklu mu onu bilmiyoruz galiba. Eyyubi. Buradaki dönemi. Eyyubi dönemidir. Aynen. Buradaki camilerin %80'i Eyyubi döneminden kalmadır. Tabii bu cami biraz da diğer yapılara oranla şanslı bir yer. Çünkü burası yüksek konumundan dolayı suyun altında kalmadı. O yüzden bu yıllar boyunca bizim turlarımıza görebileceğimiz bir eser burası. Evet, yöresel kahvelerimiz de geldi. İsteyenler kahvesini alabilir. Efendim sadece Hasankeyf'te yapılan bir kahvedir. İçinde sanki biriniz sormuştu kahve var mı diye. 8 karışım kahve var içinde efendim. Kahvesi var içinde yani. Bunu satın aldığınız zaman evde yapabiliyorsunuz. Türk kahvesi yapar gibi yapıyorsunuz. Evet. Canlı yayındayız, YouTube'dayız. Ahmet kardeşim hakikaten çok kaliteli bir rehber. Hasankeyf'e gelip onu illaki bulmalısınız. Hasankeyf'i burada doğma büyüme ve buraları çok iyi bilen Ahmet'ten dinlemelisiniz. Senin anlatımlarını şu an dünyanın dört bir yanından takip ediyorlar. Herkese teşekkür yorumlar ediyorum. Yazıyorlar. Herkesi de buraya bekliyorum tabii ki. Dinlemekle olmuyor. Hasankeyf'imizi de yalnız bırakmayalım. Herkesi buraya davet ediyorum. Umarım diğer turlarda görüşmek dileğiyle. Peki, teşekkür ediyorum kulağım herkese. sende. Sağ olun. Sevgili misafirler, diğer aileyi de karşıda görüyoruz. Bakın burası daha büyük bir ev. Daha iyi bir şekilde korunmuş, görebilirsiniz. Bunun banyosudur, lavabosu, tuvaleti hepsi ayrı bakın. Hepsi ayrı. Çok büyük bir ev burası yani. Alt katı var, üst katı var. Bir de genelde o zamanda sevgili misafirler daha çok hayvancılıkla geçinen aileler de vardı tabii ki burada. Çünkü Hasankeyf'in en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi hayvancılıktı Hasankeyf'te. O yüzden mağaralar yapılırken özellikle de 2 katlı yapılırmış. Alt katta hayvanlarını besliyorlar, üst katta ise kendileri yaşıyorlar. O şekilde mağaraların tamamı 2 katlı yapılmış. Şimdi şu yeşil ağaçların arkasına dikkatli bakın. Karşı tarafta 2 tane pencere göreceksiniz. Üzerine beton sıva çekilmiş. Görebildiniz mi orayı? Evet. Benim babamın doğup büyüdüğü mağara orası efendim. Evet. Karşı taraf şu 2 tane pencere var yani hani beton sıva çekilmiş üzerine. Şimdi benim anne babamın dediğine göre o zaman da yani mağara dönemindeyken her bir aile yani soy ismi aynı olanlar, sülale olanlar hepsi bir arada yaşarmış. Benim baba kesimi ise soy ismi aynı olanlar bu kısımda yaşarmış. Yani şu camiye kadar uzanan bölüm benim babam ve dedelerimin kaldığı bölümdür. Yani bizim sülalenin tamamı burada oturuyormuş. Annem ise kale bölgesinde. Biz kaleyi şu anda yeni yeni görmeye başlayacağız. Daha kaleyi görmedik. Şu solu dönünce Hasankeyf Kalesi'ni de buradan görmüş olacağız sevgili misafirler. Bu tarafta yine saraylar, camiler, kiliseler, camiler mevcuttur. Onları da görmüş olacağız. Şu kısım
2019 yılı öncesine kadar gelmiş olsaydınız kahveyi teknede değil de mağaranın içinde içmiş olacaktınız. Burası kafe restoranlar bölümüydü. Mağaranın içinde oturuyordunuz hep. Hepsi restorantı. Tabii evler de vardı. Hani kendi evini hem restoran olarak, kafe olarak kullanan insanlar da vardı burada. Şimdi önemli bir yapıdan daha bahsedeceğiz sizler için. Bayrağımızın dikili olduğu yere bakın. Tam karşıda bakın. Kayanın üst tarafı. Görebildiniz mi? Burası darphane bakın. Önemlidir burası. Darphane demek paranın basıldığı yer demek. Karşı tarafta hemen. Lidyalılar parayı ilk bulan medeniyettir. Fakat Mezopotamya bölgesi için söylüyorum. Yani Güneydoğu bölgesi için söylüyorum. Artuklular 11. yüzyılda bu bölgeye yerleşiyor ve Hasankeyf Artukluları Hasankeyf'e yerleşiyor. Ve Hasankeyf Artukluları kendi adına ilk resmi parayı 1111 yılında karşı tarafta gösterdiğim bölgede, darphane dediğim bölgede basmaya başlıyorlar. Ve halen günümüzde çok şiddetli yağmurların sonucunda toprakla beraber veya vadilerden gelen sulardan dolayı aşınmayla eski paraların ortaya çıktığı çokça görülüyor hala. Şarjı bitmiş olmasın? Şu an off yazıyor. Şarjı mı gitmiş? Evet. Şarj mı bitti? Evet. Benim sesim yüksek, sıkıntı yok. Tamam, sen öyle Tamam. devam et. Sen orada- Tamam, kendim orijinal... Ha, tamam. Orijinal sesimle devam edeceğiz. Biraz da benim orijinal sesimi dinleyin. Efendim kaleyi gördük şu anda bakın. Kalenin girişi burası. Size tam olan minareyi gösterdim hatırlarsanız. O minare tam da buradaydı bakın. Tam buradaydı. Kalenin girişindeydi. Çünkü bakın şu köprüyü göstereyim size. Köprü önemli bakın. Orta Çağ'ın en büyük taş köprülerden bir tanesidir bu. Bu köprü neredeydi? Hemen şurada. 20 metre dibimizde bakın. Şurada. Burası taşınamadı. Suyun altına kaldı burası. Bakın o dönemde İpek yolu bu köprüyle sağlanıyordu. Gelen kervanlar bu köprüden geçerdi. Köprüden geçtikten sonra camiye gider ibadetini yapardı. Ve ibadetini yaptıktan sonra kalenin girişinden devam eder. Buradan Irak, Suriye'ye kadar devam ediyordu. O yüzden Hasankeyf önemli bir yer konum olarak, çünkü İpek yolunun geçiş noktası üzerinde yer alıyordu. Aynı zamanda bu köprü o dönemde İpek yolu buradan geçtiğinden dolayı 2 katlı olarak inşa edilmiş. Alt kattan kervanlar, üst kattan insanlar geçecek şekilde yapılmıştır. Ve çok önemli bir detay daha var. Geçerken de geçen kervanlardan ücret alınırmış. Yani bedava geçiş yokmuş burada. Dünyada ilk ücret alınan köprülerden bir tanesidir bu köprü. Orta Çağ'ın en büyük taş köprülerden bir tanesidir bu. Ve bu köprünün bir diğer önemli özelliği ise şuradaki iki ayak arasındaki mesafe 40 metredir. Ve bu orta kısımdaki 40 metre ahşap bir kapıyla desteklenmiş. Herhangi bir savaş olduğu zaman İstanbul'daki Galata Köprüsü'ne benzetebilirsiniz. Bu ahşap kapı halat yardımıyla çekilir, kaleyle bağlantı kesiliyordu. Bir de ortada nehir var, Dicle Nehri var. Bu tarafa geçiş çok zordu. Yani ya köprüyle geçeceksiniz ya da sallarla geçeceksiniz. Başka çaresi yok. Bu köprü de kapatıldıktan sonra düşman kesinlikle Hasankeyf Kalesi'ne giriş yapamazdı. Köprünün adını soruyorlar. Bir adı var Taş mı? köprü. Taş köprü olarak geçiyor. İlk yapılışı Romalılar dönemi. İlk Roma, temeli Roma üzerine atılıyor. Daha sonra Artuklu döneminde onarımı yapılıyor. 2 katlı hale getiriliyor Artuklar döneminde. Aynen. Sevgili misafirler, yine bakın köprünün daha detaylı fotoğrafını da göstereyim size. Şöyle bakın. Şöyle ilk ayağına da bakarsanız 2019 yılına kadar burada bir aile yaşıyordu. Balkonunu görüyorsunuz burada. Şimdi ilginç gelecekse ama bu ailenin Osmanlılardan kalma tapusu vardı. Tabi tapusu olduğundan dolayı indirilemiyordu. Halen köprüde yaşıyordu. Vardı, kaybetmişler ama. Yani çoğunun vardı. Osmanlı döneminde, Abdülhamit döneminde insanlara tapu verilmiş burada mağara karşılığında. Şimdi ben küçükken burada çok gezerdim. Misafirleri kalede çok gezdirirdim burada. Gezmediğim mağara yoktur, onu da söyleyeyim size. Ve bazen mağaralarda kağıtlar görürdük. Üzerinde Arapça yazılar vardı. Biz hani Kur'an sayfasıdır diye hani alıp bir köşeye koyardık. Meğer onlar tapuymuş.
Yani onları biriktirilmiş olsaydım şu anda kalenin taposu bendeydi. Öyle var yani, kaybetmiş olanlar da var. Halinde tutanlar da mevcuttur, onu söyleyeyim sizlere. Bakın şu beyaz çizgiye kadar sular yükselecek. Daha sular yükselecek bakın. Tam 5 gün önce bakın. 5 gün önce gelmiş olsaydınız üzülecektiniz çünkü tekne buradan giremeyecekti. Orada taşlar çıkmıştı, tekne giremiyordu. Şu anda sular yükseldiği için bu vadiye girebildik. Yani o konuda biraz daha şanslıyız. Şimdi sağa doğru bakın. Kalenin devamı burada bakın. Çok uzun, yani 2 kilometreye kadar uzanan bir kaleden bahsediyoruz. Hasankeyf Kalesi. Ve dikkat ederseniz kalenin 4 tarafı uçurum. Sadece bir tek giriş kapısı var. O da öbür tarafta kaldı. Giriş kapısı dışında kesinlikle etrafından hiçbir yerden buraya tırmanmak mümkün değil. O yüzden Hasankeyf Kalesi çok güvenli bir kaledir. Onu da söyleyeyim size. 2 kilometreye kadar uzunluğu devam ediyor. Kalenin 2 kilometreye kadar uzanıyor. Yüksekliği de 100 ile 120 metre kadar değişiyor. Ve en son kale içerisinde yapılan bir sayım var mağaralarla ilgili. 7000'in üzerinde mağara tespit edildi bakın. Bu bakın az sayı değil bu. Tam Kapadokya'ya gidenleriniz de vardır belki ama orada da mağaralar var. Ama buradaki mağara sayısı gerçekten çok fazla. Ve 1970'te yapılan nüfus sayımı var. Belgeleri de bura hakkında. Yaklaşık 45.000'e yakın nüfus vardı burada bakın. 45.000. Şöyle ufaktan bir hesap yaparsak, Hasankeyf için söylüyorum, buradaki aile kardeş sayısını söyleyeyim, en az 7 kardeştir. 7'den aşağı sistem kabul etmiyor, yapacak bir şey yok zaten. Hasankeyf'inde hatta sıra yarı yarıya diyebiliriz, yani hemen hemen %50 diyebiliriz. Benim anne Arap, baba Kürt. O yüzden dil açısından biraz daha şanslıyız burada doğduğumuz için. Hani 18 yaşına kadar 3-4 dilde büyümüş oluyorsunuz. O konuda biraz daha avantajımız var. Şimdi burada mağaralar vardı 5 gün önce ama hepsi suya battı yükselince, o yüzden gösteremeyeceğiz size bunları. Şimdi tam karşıya bakın. Zaten siz Hasankeyf'ten sonra Batman'a gideceğiniz için yol kenarında petrol kuyularını göreceksiniz. Yakından geçeceksiniz. Karşıdaki dağlar Raman Dağları bakın. Önemlidir burası. Raman. Türkiye'de ilk petrolün çıktığı dağlar burası bakın. Karşıya bakın, rafineler görünüyor. Dağın tam tepesine bakın. Halen orada petrol çıkarılmaya devam ediyor. Dağın eteğinde çıkmıyor, dağın tepesine çıkıyor. Bu da ilginç özelliğidir. 1946 yılında Raman Dağı'nın zirvesinde Raman 8 adı verilen petrol kuyusu bulunuyor. Ve hemen 2 yıl sonra 1948 yılında İsmet İnönü tarafından Raman 8 adı verilen petrol kuyusunun açılışı yapılmaya başlanıyor ve ekonomik anlamda ilk ve buradaki Raman 8 adı verilen petrol kuyusu o gün bugündür tek başına 1 milyon tonun üzerinde varil çıkarmaya başladı. Hala devam ediyor. Feyzi abiye söyle. Tamam. Halil işi ona göre. Tugay. Uca kadar götür bizi, oradan döndür abi. Tamam. Şimdi Talha Bey çok iyi hatırlar. Arabada size bahsetmişti. Eskiden buraya geldiği zaman çardaklarda balık falan yerlerdi. O çardakların olduğu bölüm hep buraydı bakın. Dicle kenarında. Tabii buralar hep çardaktı. Burada oturup ayaklarınızı suya sokardınız. Dicle Nehri'nde. Tabii bir yandan balık sipariş ederdiniz. Bir yandan da küçük balıklar gelir ayaklarınıza masaj yapardı. Bütün yorgununuzu alıyordu. Evet, bu taraf hep böyle çardak bölümü. 2002 yılıydı Gülden Hanım'la. Maşallah. Evliliğimizin 2. yılı. Maşallah. Şimdi grupla geldik, burada balık yedik. Tam şurada. Doğrudur. Şimdi onun detaylı. Kayanın içinde merdivenler var yukarı doğru çıkan. Onlar biri şurada kaldı. Biri de şu teknenin hemen orada. Gizli su yolu orası. O şu. Şu. Ha, tam şurası, evet. Evet. Şimdi sevgili misafirler, bu kitaptan satın alabilirsiniz tabii ki. Çünkü ben bu kitapları kendim bastım zaten. Kendi kitaplarım. İsteyen olursa araçta getirdim birkaç tane. Alışverişi tekne turundan sonra araçta halledeceğiz efendim.
Bu arada iki çeşit kitabım var. Şu elimde gördüğünüz ciltli olandır. Güneydoğu'nun hepsini anlatıyor. Mardin, Midyat, Hasankeyf, Urfa hepsi var. Bir de bunun bir küçüğü var. Sadece Hasankeyf. İki çeşit var. Şimdi sevgili misafirler, tabi barajdan bahsettim size. Suyun altına kaldı dedim. Sadece Hasankeyf mi suyun altına kaldı? Tabii ki değil. Çünkü burada gördüğünüz barajın toplam uzunluğu 180 kilometreye kadar dayanıyor. Yani Diyarbakır ile Mardin arasının tamamını kapsamaktadır buradaki baraj. Ve buradaki barajla birlikte toplam 199'un üzerinde köy sular altına kaldı. Hasankeyf dışında kalan diğer köyler şurada. Yani yol üzerinde zaten birkaç tane göreceksiniz. Onlar da aşağıdaydı, yukarıya taşındı. Hasankeyf gibi 199'un üzerinde köy sular altına kalmış oldu sevgili misafirler. Şimdi son güzel bir hikayeyle sonlandırmak istiyorum. Yine benim neneden dededen kalma bir hikayem var, onu anlatacağım size. Şimdi sevgili misafirler, Dicle'nin kutsallığından bahsettim size. Bir de Dicle'nin taşları rengarenk olur. Tabi bunlar biraz daha kehribar olanlardır. Bunları da göstereyim size. Eskiden bizim dedeler aşık olduğu zaman bir nene ne yapardı? Önceden inerdi Dicle'nin kenarına, elimdeki bu renkli taşlardan toplardı. Ne için toplardı? Hoşlandığı bir nene varsa fırlatırdı taşı neneye. Evet. Nenenin gönlü varsa taşı havada kapıyordu zaten. Ama nenenin gönlü yoksa taş direkt dedenin kafasına geri gelir, mesaj yerine ulaşıyordu. Anlaşma böyle. Şimdi benim dede 2 eş almış. Sordum, dede nasıl 2 eş aldın diye. Evladım diyor, attım taşı nenene, yanındakine sekti, ikisini almak zorunda kaldım. Öyle 2 eşlilik o gün bugündür devam ediyor burada. Şimdi bakın. Bunu şöyle flash açıyorsunuz. Telefonun ışığını açıyorsunuz. Sonra şöyle üzerine koyduğunuz zaman bu kehribardır. Hani bu tezbihlerde duymuşsunuzdur. Bu kehribarın işlenmemiş halidir. O aldıklarınız işlenmiş halidir. Doğaldır yani bu. Sizin buradan mı çıkıyor? Bunu evet, buradaki dağlardan topluyoruz bunları. Onun dışında o bahsettiğim renkli taşlar Dicle Nehri'nden çıkıyor. Dicle Nehri'nden topluyoruz bunları. Taş kehribar. Gerçek kehribar olduğunu Orijinal kehribardır efendim. Bu ağaçların gövde kısımlarında nasıl çıkıyor anlıyoruz? bunlar. Bende kehribar var da nasıl anlıyoruz? Ya onu yakarsanız bile o zaten yanmaz, bir de koku yapar o. Yandıkça koku yapar. Bir de çektikçe. Yanmıyor. Bize birazdan uzaktan saray, Ulu Cami hepsini Evet. göstersin değil mi? Onu yapacağız şimdi dönerken de, o iyi oldu şimdi o. Sevgili misafirler, satıyorum, sonra haber yaparız. Anlatmayı bitireyim efendim. Karışmasın anlatımla o. Evet şimdi- değerli misafirler, şimdi kalenin dibinden geçtik. O yüzden kalenin içini biz çok detaylı göremedik. Şimdi kaleyi uzaktan görüyoruz. Karşıya bakın. O bahsettiğim 7000 mağaranın olduğu kale, kilise, cami vesairenin olduğu kale tam karşımızda duruyor. Bakın Hasankeyf Kalesi önemli bir kaledir. Neden önemli biliyor musunuz? Çünkü Hasankeyf Kalesi aynı zamanda Roma'nın doğu, yani güneydoğudaki en doğu sınırındaki önemli kalelerden bir tanesidir. Roma'nın Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 tane önemli sınır kalesi bulunmakta. Birincisi en doğudaki Dara Antik Kenti. İkincisi Zerzevan Kalesi, Diyarbakır Mardin yolu üzerinde kalıyor orası. Üçüncüsü de Hasankeyf Kalesi. Ve bu 3 kale Roma döneminde garnizon olarak, yani askeri üs olarak kullanılmıştır. Hasankeyf Kalesi de onlardan bir tanesidir. Peki neden Roma burayı askeri üs olarak kullanmıştır? Çünkü o dönemde Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yani Mezopotamya'da Roma'nın çok güçlü bir rakibi vardı burada. Sasani Devleti. Sasani Devleti ile Roma arasında geçen savaşlardan dolayı bu bölge sürekli el değiştiriyor. Bu yüzden Roma doğu sınırındaki bu kısımları yerleşim olarak kullanmıyor. Sadece askeri üs olarak kullanıyor. O yüzden Hasankeyf Kalesi de onlardan bir tanesidir. Askeri üs olarak, yani garnizon olarak kullanılan yerlerden bir tanesidir. Roma burayı askeri üs olarak kullanırken, askeri üs olarak kullandığı kısım neresi olarak derseniz, hemen şu kuleyi görüyorsunuz bakın.
Kulenin sağ tarafında büyük bir yapı görüyorsunuz. Askeri üs olarak Roma döneminde burası kullanılmış. İçerisinde 40'tan fazla oda mevcuttur. Halen arkeolojik kazılar burada devam ediyor. Gerçekten ileriki süreçte turizme açılırsa buraların tamamı ziyaret edilebilecek çok güzel bir kaledir. Odaları daha da çıkartılmaya devam ediliyor. En son kazılar sonucunda bir muhafız odası bulundu. Onu da eklemek isteriz size. Garnizonun sağına doğru bakın. Karşı tarafta bir minare göreceksiniz. Burası Ulu Cami yapısı. Önemli bir yapı burası. 13. yüzyıla tarihlendiriliyor burası. Tabi minarenin olduğu bölüm kilise olarak kullanılmış. Daha sonra burası camiye dönüştürülmüş ve adı da Ulu Cami. Ulu Cami de bilirsiniz Türkiye'nin her yerinde, Anadolu'nun çoğu yerinde bulunmaktadır. Bu arada bizim grup Ulu Cami formunu biliyorsunuz. Mardin Ulu Cami'yi gördünüz. Kızıltepe Ulu Cami'yi gördünüz. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. Enine genişleyen mimarisiyle. Evet, kalenin uzunluğundan bahsettim. Arkaya kadar devam ediyor. Çok büyük bir kaledir. Bu arada karşıdaki kule ile ilgili bazı söylentiler mevcut. Bu kulenin o dönemde Paratoner Kulesi olarak yapıldığı düşünülüyor. İçinde eriltilmiş demir ve kurşun bulunmakta. Yıldırım çaktığı zaman kendine doğru çekiyor. Kaleye zarar vermesin diye. Kalenin en yüksek noktası orası olduğundan dolayı Paratoner Kulesi de buraya inşa edildiği söylenir. Ama bunun esas bilinen yapılış nedeni burası onun hemen sağında onun uzunluğunda bir kulenin daha olduğu söyleniyor ve buranın bir teras olabileceği söyleniyor. Bir balkon da orası. Kalenin en ucuna doğru bakın. Karşı tarafta betonun içerisine alınmış bir yapı var. Burası ise Küçük Saray yapısıdır. 13. yüzyılda inşa edilmiş Eyyubiler döneminden kalma bir yapıdır Küçük Saray. O dönemde en uç taraf şu. Betonun içerisine alınmış yapı, pencereleri mevcut. Kalenin en ucu. Şu değil mi? Şurası. Karşı taraf, şurası. Aynen orası. Parmağınızın tam karşısı. O dönemde Eyyubiler burada yaşarken aynı tarihte Mardin'de Artukluları yaşamaktaydı. Ve buradaki Eyyubiler Mardin'deki Artuklularından bir gelin alırlar ve buradaki sarayı gelin için özel olarak inşa ettirmeye başlıyorlar. Sarayın şöyle güzel bir özelliği var. Sarayın dış tarafı taşlardan yapılmış fakat iç tarafı tavan kısmı tamamen küplerden yapılmış. Küplerden kastım testilleri bilirsiniz. Ağız kısmı dışarı doğru verilmiş. Bu testiller ne işe yarıyor? Aküstiği sağlıyor. Dışarıdaki sesi içeriye alıyor fakat içeride konuşulan hiçbir sesi kesinlikle dışarıya vermez. Akustik ve izolasyon amaçlı yapılmış bunlar. 13. yüzyılda saraylar ve camilerde akustik amaçlı bunlar çok kullanılmış Hasankeyf'te. Ulu Cami'nin tavan kısmında da bu küpler kullanılmıştır. Onu da aktarayım size. Bu küplerin bir diğer özelliği tavanı hafif tutar, çökmesin diye. Üçüncü özelliği ise lokantalardaki gibi aspiratör görevini görüyor. Kötü havayı emip dışarı doğru atıyor. Küpler bu amaçla kullanılmıştır. Hemen şurası bakın, saray şurası. Pencerelerini görüyorsunuz. Büyük saray. Büyük saray garnizon olarak kullanılan yer daha sonra saraya dönüşüyor. Karşı taraf, kulenin arka tarafı. Büyük duvarların olduğu bölüm büyük saray. Öncesi Roma dönemi garnizon olarak kullanılıyor. Şu anda tam da bu köprüden geçiyoruz bakın. O bahsettiğim taş köprüden geçiyoruz şu anda. Tabii şu anda görmek mümkün değil. İleriki zamanlarda sular biraz daha berraklaşınca belki de dalgıç turizmi de olacaktır ileriki burada. Ben düşünüyorum çünkü kendim. İleride buralar belki tekneden de görülebilecek buralar. Ama şu an için hem suyun yüksekliğinden dolayı hem de su berrak olmadığından dolayı bunları görmek mümkün değil. Yerleşimi görebiliyor musunuz? Bakın çok büyük bir alan. 45 bin nüfusun yaşadığı yerden bahsediyoruz bakın. Karşı taraf Hasankeyf Kalesi ve mağaraları. Yani siz buraya indiğiniz zaman öyle 1 saat 2 saat gezip çıkayım yok. Yani burası gerçekten belki bir gününüzü rahat alabilecek yerlerden biraz. Çok güzel bir yer burası. Çok büyük. Burası şimdi ne zaman ziyarete açılacak? Yani biz gruplarla geldiğimizde
bu Eskişehir'i gezmek isterse gezebilecek Şu an miyiz? için liman yerleştirilmiş. Sadece birkaç halat bağlama işlemleri var Şu değil orada. mi? Şu, Tabii evet. ki şu liman kopmuş ya. Evet. O limanı da bağladıktan sonra yani bir ay içinde tamamen hazır olacak. Arabayla orası. karşıya geçebilecek miyiz yoksa tekneyle mi geçeceğiz? Tekneyle geçilecek. Araç yolu da yapılıyor ama araç yolu daha çok acil durumlar için yapılıyor. Hani olur da orada ziyaretçilere bir şey olursa ambulanslar, itfaiye için Tekneyle vesaire. geçeceğiz. Tekneyle oraya yanaşacağız. Sonra oradan orada indirip yürüyerek karşıya dolaşacağız. gelişti. Aynen. Şu anda orada kafe, restoran bölümleri yapılıyor, dükkanlar yapılıyor. Onlar da daha bitmedi. Yani onlar da bir yıl içerisinde tamamlanırsa önümüzdeki yıla tamamen ziyarete açılır orası. Hadi inşallah. Evet, inşallah. Sevgili misafirler, son olarak Hasankeyf ismi nereden gelmiş onu da anlatayım size. Burada bitirelim. Daha sonra zaten turumuz da bitmek üzere, yavaş yavaş limana yanaşacağız. Buranın en eski adı Hısn-ı Keyfa'dan geliyor. Hısn-ı Keyfa demek Arapça, Süranice karışık bir kelime aslında bu. Mağaralar şehri, kayalar kenti anlamına gelmektedir. Yani buradan da neyi anlıyorsunuz? Hasan diye biri bugüne kadar burada olmamıştır, keyif de yapmamıştır, onu söyleyeyim size. Evet, ama bugün sizler için, tur için söylüyorum. Ahmet değil Hasan olacağız. Keyfini size bırakıyorum. Umarım keyifli bir tur olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim, ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Beğenenler alkışlasın sadece. Beğenenler alkışlasın. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet Ahmetciğim, çok teşekkür ederiz sana. Rica ediyorum, ben teşekkür Hakikaten ediyorum. çok istifade ettik. Harikaydı. Çok memnun oldum. Sizleri Sağ burada olasın. görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Çünkü ben kendim de Hasankeyf için, tanıtımı için çok uğraşıyorum. Yani sizleri burada görürken bizler çok mutlu oluyoruz. Yani bizler de gönüllü olarak zaten tanıtımında yer alıyoruz. Umarım daha çok misafir getiririz buraya. Herkesi buraya bekliyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olasınız. Evet, biz bizeyiz. Ben şu mikrofonu bir düzelteyim. Evet. Şu dedenden sonra bu taşlar su altında kaldı. Siz Facebook'tan ne atıyorsunuz evde? Abi devir değişti. Şimdi Instagram'dan bir story atıyor, yorum yapıyor. Evet, usta çırak. Evet efendim. Soranlar vardı, Talha Uğurlar nerede diye. Buradayım. Rüzgardan herhalde sesi rahat duyuyorsunuzdur. Ahmet kardeşimle çok güzel konuştuk. Şöyle teknenin ucuna doğru gideyim. Oradan size daha biraz sesleneyim. 3 günlük Mardin, Hasankeyf, Midyat, Kızıltepe, Dara turu yaptık. Hakikaten çok güzel oldu. Ben de fırsat buldukça sizlerle bunu paylaşmaya çalıştım. Evvel gün, yani Cuma günü sabah uçağıyla Mardin'e geldik. Turun akışının çok daha fazlasını gezdik. Mesela Cuma günü akşam Mardin'in Harzem köyüne gittik. Beyaz Su'ya uğradık. Yani ekstra tur dışında birçok yere gitmeye, grubu götürmeye çalıştık. Genelde turuma gelenleri çok seviyorum. Çünkü tarih ve sanat tarihini fazlasıyla seviyorlar. Kolay kolay yorulmuyorlar. Biz acıktık demiyorlar ki sağlam yediriyoruz, ama yine de onların birinci önceliği tarih. Yani kastettiğim sizsiniz. Siz beni takip edenler. Ben de Allah var. Bakın şu teknenin bir köşesine oturup kahvemi yudumlayıp keyfime bakabilirdim. Ama 1,5 saattir elimde kamera. Sırf siz canlı canlı Hasankeyf turunu bulunduğunuz yerlerden teknedeymiş gibi görebilirsiniz diye ben de kameramanlık yaptım. Ahmet kardeşimle ve onun bilgileriyle sizi buluşturmaya çalıştım. Ve sizin desteğinizle, sevginizle ömrüm oldukça da dünyanın neresine gidersem gideyim sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Evet, gurbetçilerin Ağustos ayı okudum mesajınızı. Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz var. Yaz geliyor, Türkiye'ye gelecekler. Onlar için ve tabii ki Türkiye'deki kardeşlerimiz için çok güzel tur planları yaptık. Haziran ayının 3-4'ü 2 gün Diyarbakır turum var. Çok özel bir tur. Uçağımız Batman'a inecek. Oradan Malabadi Köprüsü'ne, oradan Silvan'a, Meyyafarik'ine gidecek. 1. Kılıç Arslan'ın, Celalettin Harzemşah'ın kabirlerini ziyaret edeceğiz. Seyfüddevle'yi göreceğiz. Artuklu hükümdarlarını konuşacağız.
Oradan Eylül'e geçip Zülküfli Aleyhisselam'ı ziyaret edecek ve yine Eylül Baraj Gölü'nde bu şekilde bir tekne turu yapacağız. O gece Diyarbakır'a gelip Diyarbakır'da kalıp ertesi günü sabahtan akşama yayan Suriçi Diyarbakır'ın neredeyse tamamını dolaşacağız. Çok teferruatlı bir Diyarbakır turu 3-4 Haziran. Gezikitap.com'dan lütfen turları takip edin. 13 Mayıs'taki Topkapı Harem turum doldu. 27 Mayıs Topkapı Harem turuna kaydınızı yaptırabilirsiniz. 13 Mayıs yani seçimden bir gün evvel akşama doğru bir Boğaz turum var. Hala bir 25 kişi alabiliriz. O da çok güzel olacak. İstanbul'da bir Boğaz turu. Haziran ayının sonunda bir Kars Van turum var. Temmuz ayında bir Doğu Karadeniz turu var. Müsait olan herkesi bekliyorum. Bakın bu arada ben hemen şöyle size anlatayım yapayım. Kamerayı bir çevireyim şöyle. Şu görmüş olduğunuz kısım Yeni Hasankeyf. Yani o eski uzakta gördüğünüz Hasankeyf ve su altında kalan birçok tarihi eser, toplam 7 tane tarihi eser buraya taşındı. Mesela Artuklu Hamamı bakın tam şurada. Artuklu Hamamı taşındı getirildi. Eyyubilere ait 2 minare getirildi. Eyyubi dönemine ait bir türbe ki Cafer-i Tayyar'ın oğlunun kabridir orası. Buraya getirildi. Şu da çok acayip bir iskele ya. Su yükseldikçe bu iskele uzuyor ve basamaklar daralıyor. Su alçaldıkça merdivenin boyu uzuyor ve iskelenin şu düz kısmın boyu kısalıyor. Artık geldik. İskeleye gördüğünüz gibi yanaşıyoruz. Hepinizi bekliyorum. Ülkemiz çok güzel, vatanımız çok güzel. Ha, yorumlarımı merak edenler olabilir. Sizce bu baraj olmalı mıydı? Bence bu baraj tabii ki olmamalıydı. Bir barajın ömrü 30 yıl, 50 yıl, en fazla 80 yıl. Ya 50 yıl, 80 yıl için bu güzelim kaç bin yıllık Hasankeyf'e kıyılır mıydı? Kıyılmamalıydı. Ama tarih şuurundan yoksun olanlar, 3 günün hesabını yapanlar, geleceği düşünmekten aciz olanlar bu barajı yaparak Hasankeyf'in içine ettiler. Benim yorumum bu arkadaşlar. Beni biliyorsunuz. Ben hiçbir zaman düşüncelerime bu siyasi parti, bu tarikat, bu cemaat, bu dernek, bu kurum diye eğmem bükmem. İnandığım doğruyu lak diye yüzlerine söylerim. Başıma ne gelirse gelsin, ne gelecek olursa olsun bildiğim doğruyu herhangi bir dünya menfaati, parası ya da makamı için değişmem. Onun için söylüyorum. Bu baraj, gölü buraya yapılmamalıydı. Hasankeyf'ten bir sürü arkadaşım, dostum var. Hangisine sorsam hepsi aynı şeyi söylüyor. Yazık oldu diyor. Buradan doğru dürüst elektrik elde edilmiyor, ben size söyleyeyim. Buradan doğru dürüst sağa sola sulama da yapılmıyor. Ama işte tekneyle tur yapıyoruz. Tek artısı tekneyle tur yapabilmek oldu. Keşke tekne tur yapmak yerine bu tarihi eseri layıkıyla binlerce yıllık dokusuyla gezebilseydik. Salahaddin Eyyubi'nin atıyla geçtiği Dicle Nehri'nde bizler de paçalarımızı sıvayıp ya da köprünün üzerinden geçseydik, görseydik. Ama bir baraj gölü masalına heba edildi. Ama nihayetinde ülke bizim ülkemiz, Hasankeyf bizim Hasankeyf'imiz. Yine de bu haliyle de gezmeye, görmeye, öğrenmeye ve anlatmaya devam edeceğiz. Hasankeyf'ten hepinize selamlarımı sunuyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.